Bugün Güney Kıbrıs'ta terk edilmiş bir köy olan Aiossozomenos, yani Türkçe ismiyle Arpalık Köyü'nün 1000 yıllık tarihinin izlerini sürüyorum. Yazılı tarihin ve efsanelerin fısıldadığına göre 10. veya 11. yüzyıl civarında tam olarak kim olduğu, nereden geldiği hakkında çok az şey bildiğimiz gizemli bir keşiş bu topraklara ayak bastı. Adı Sozomenos'tu. Buraya insanlardan kaçıp inzivaya çekilmek için geldi. Ve bu mağarayı kazarak burada yaşamaya başladı. Tek başınaydı. Sadece duvarlar, yalnızlık ve bu kayaların sessizliği vardı. Kışın yağan yağmurlar bu dağ tarafından emilir ve dağın altındaki çatlaklardan süzülerek tam bu mağaranın içinden, yani Aziz'in tam dua ettiği bu noktadan dışarı sızardı. Ayazma, kutsal su çeşmesi olarak bilinen bu suyun şifalı olduğuna inanılırdı. Bir süre sonra civar köylerdeki insanlar bu mağarada yaşayan adamın şifacı yetenekleri olduğunu duymaya başladılar. Derdine derman arayan, hastalanan, çaresiz kalan kim varsa onu ziyarete gelirdi. Öldüğünde de yaşadığı bu mağaraya defnedildi. Zamanla burası küçük bir şapele dönüştürüldü. İnsanlar o öldükten sonra bile buraya gelip şifa aramaya devam ettiler. Bölgenin şifalı ve verimli olduğuna inanılırdı. Nitekim iki nehrin kesişim noktası olduğu için gerçekten de verimliydi. Zamanla insanlar bu mağaranın etrafına yerleşmeye, evler kurmaya başladılar. Yani bugün etrafta gördüğümüz bu hayalet köyün ilk tohumları aslında bu şifalı mağaranın etrafında atıldı. Yüzyıllar sonra buraya yerleşecek olan Türklerin bu bölgeye Arpalık ismini vermesi de bir tesadüf değildi. Bu köyün ana geçim kaynağı altın sarısı arpa tarlaları oldu. Sozomenos'un bereketi dedikleri şey belki de toprağın ta kendisiydi. Peki bu kadar kutsal kabul edilen bir adamın kemiklerine ve kutsal emanetlerine ne oldu? Burası biraz gizemli. Bugün bu mağarada Aziz Sozomenos'un ne kemikleri var ne de ona ait eşyalar. Hepsi şu an kayıp durumda. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. O zamanlarda Ortodoks Azizlerinin kemikleri ve kutsal emanetlerinin Katolik Kilisesi tarafından büyük rağbet gördüğünü biliyoruz. Bunlar sadece manevi birer nesne değil, krallıklar için devasa birer güç ve zenginlik kaynağıydılar. Bunlar bir şekilde Avrupa'ya kaçırılmış olabilir. Farklı bir görüşe göre de adadaki Ortodoks din adamları bu kutsal emanetlerin yağmalanacağından endişe ettikleri için Aziz'in kemiklerini ve kutsal eşyalarını korumak amacıyla adanın farklı bir yerine taşıdılar. Bu bilgiler son derece gizli olduğu için de zamanla tarihte kayboldular ve hala bulunmayı beklerler. Aziz Sozomenos'un emanetleri kayıp ama geride bıraktığı o enerji belki de hala bu köyün üzerinde. Mağaradan aşağıya doğru indiğimizde Aios Mamas Kilisesi'nin kalıntılarıyla karşılaşıyoruz. Çoğu insan burayı uzaktan gördüğünde savaşta yıkılmış veya zamanla harap olmuş bir kilise sanır. Ama aslında burası hiç tamamlanamamış bir kilise. İnşaatına 15. yüzyılda Venedik döneminde başlanmış. Yaygın bir görüşe göre tamamlanamama sebebi Osmanlı fethine denk gelmiş olduğu için yeterince kaynak ayrılamamış olmasıdır. Aios Mamas, bugünkü Kayseri'de Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlara acımasızca zulmettiği bir dönemde dünyaya gelmiş. Annesi ve babası Hristiyan oldukları için hapisteyken ölmüşler. Mamas da hapiste doğmuş. Daha çocuk yaştayken dininden vazgeçmediği için Romalılar tarafından dağlara sürülmüş. Vergi ödemeyi reddeden, aslanların sırtına binip saraya giden bu fakir çoban Mamas, haliyle köylülerin ve tarımla uğraşanların koruyucusu haline gelmiş. Hemen bu bitmeyen yapının yanında mimarisi çok daha sade ve tamamlanmış küçük bir kilise daha var. O ise çok daha sonra Osmanlı döneminin sonlarında, 19. yüzyılın başlarında yapılmış. İnsanlar büyük kiliseyi tamamlayamayacaklarını anlayınca ibadetlerini yapabilmek için hemen yanına bu küçük olanı inşa etmişler. Yani bir tarafta bitmeyen bir ihtişam, diğer yanda tamamlanmış bir çaresizlik var.
Köyün kötü talihi daha o yıllarda kendini belli etmeye başlamış. Burada başlayan her hikaye bir şekilde yarım kalacak. Şimdi gelin bu kilisenin gölgesinde yüzyıllarca süren o günlük hayatın izlerine, köyün içlerine doğru ilerleyelim. Şu an tamamen sessizliğe bürünmüş, kerpiçlere eriyen bu sokaklarda bir zamanlar çocuk sesleri yükselirdi. Fetihten sonra burası karma bir köy haline geldi. Elimizdeki tarihi verilere baktığımızda 1800'lü yılların ortalarında burada neredeyse eşit bir nüfus yapısı vardı. Yaklaşık 30 Türk ve 30 Rum yaşardı. Ancak 1960'lara gelindiğinde nüfus dengesi tamamen değişti. Köyde yaklaşık 170 Türk yaşarken Rum nüfusu 25 civarındaydı. Yani Arpalık artık net bir şekilde Türklerin çoğunlukta olduğu, kendi halinde tarımla uğraşan huzurlu bir Türk köyüydü. Hemen arkamda gördüğümüz bu bina ise köyün ilkokulu. 1960'ların başında bu okulun bahçesinde Türk çocukları koştururdu. Erkekler sabahın ilk ışıklarında arpa tarlalarına gider, kadınlar kerpiç evlerin önünde kahve pişirir, taze ekmekler mis gibi kokardı. Rum komşularıyla belki çok büyük bir samimiyetleri yoktu. Ama asırlardır süren bir komşuluk hukuku vardı. Kimse birkaç yıl sonra bu köyün tamamen haritadan silineceğini, bu evlerin birer mezar sessizliğine bürüneceğini tahmin edemezdi. 1964'ün Şubat ayında EOKA militanları köyü abluk altına aldı. Köydeki Türk mücahitlerin elinde sadece birkaç tane av tüfeği ve sınırlı sayıda mermi vardı. Buna rağmen çok sağlam bir direniş göstererek köyü bir süre savundular. Sonunda da köyü terk etmek zorunda kalarak yakındaki Akıncılar köyüne sığındılar. 1974 yılında 400 yıl aradan sonra Türk askeri adaya tekrar gelecekti. O tarihe kadar 10 yıl boyunca abluk altında direniş mücadelesi verdiler. Akıncılar köyü de bu sınırın hemen arkasında şu anda KKTC toprağı olan bir köydür. Zaten bu köy 74'ten önce de Türklerin bölgedeki en sağlam kalelerinden birisiydi. Orasının da bambaşka bir hikayesi var. O da başka bir videonun konusu olsun. Bu topraklarda anlatacak çok hikayemiz var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.